Onlar her zaman buradaydı. Sen gelene kadar sadece bekliyorlardı. Leon uygulaması içinde sırlar, gizemler ve bilinmesi istenmeyen bilgilerle dolu. Bu uygulamayı kim yönetiyor veya belgeleri kim yüklüyor? Eski bir devlet ajanı mı? Belki de kimse bilmiyor ama burada kimsenin duymak veya görmek istemeyeceği birçok sır var. Bugün arşivde farklı bir şeyle karşılaştım. Bu dosyanın tarihi yok. Kim yükledi, ne zaman girdi sisteme bilinmiyor. İçinde ses kayıtları var, günlük notlar, güvenlik kamerası görüntüleri. Hepsi aynı kişiye ait. Mia. Mia'nın kendi ağzından dinleyelim. Bugün taşındık. Babamın borçları iyice birikmişti. Şehirde artık duramıyorduk. Dağda eski bir ev bulduk, ucuza kiraladık. Yolun neredeyse bittiği yerde. Arabadan indiğimde ilk fark ettiğim şey sessizlik oldu. Gerçek bir sessizlik. Şehirde böyle bir şey yoktur. Burada hiçbir şey yok. Sadece orman. Ormana baktım uzun süre. Neden baktığımı bilmiyorum. Bir şey çekti gözümü oraya. Ne olduğunu anlayamadım. Geçtim üzerinden. Karşıdaki evde yaşlı bir kadın var. Sabahtan beri orada oturuyor. Hiç kalkmıyor. Sadece bakıyor. Hala orada. Bana mı bakıyor? Başka bir yere mi? Anlamıyorum. Ama gözlerini üzerimden almıyor gibi. Belki yalnız kalmışlığından böyledir diye düşündüm. Geçtim. Bugün komşu çocuk geldi. 8, belki 9 yaşında. Bir şey sormak ister gibi durdu önümde. Ne zaman gidiyorsunuz şehre? Ne zaman dönüyorsunuz? Cevabımı bile beklemedi. Sadece sordu ve gitti. Garip bir soru. Daha yeni geldik. O hafta bu kadar. Küçük tuhaf şeyler. Ama henüz bir şey hissetmiyordum. Sadece yeni bir yer, yeni insanlar diyordum. İkinci haftaya kadar. Hili özür dilerim burada telefon çekmiyordu. Taşındık işte. Babamın borçları iyice birikmişti. Dağda eski bir eve geldik. Gerçekten çok ıssız. Komşular da tuhaf ya. Hiç konuşmuyorlar. Sadece bakıyorlar insana. Karşıdaki yaşlı kadın saatlerdir beni izliyor sanki. Belki alışkanlık. Bilmiyorum. Neyse, sen ne yapıyorsun? Yaz bana. Çok özledim. Babam şehre gidip geliyordu sık sık. İş var diyordu. O gün normal karşıladım. Ama o gece döndüğünde merdivenin başından izledim. İçeri girdi, kapıyı kapattı ve öylece durdu. Neden durduğunu anlamadım. Yorgunluk olabilir dedim. Ama ayakkabılarını bile çıkarmadı. Sadece durdu. İkisi de bana bakmadı bile. Sanki ben orada yokmuşum gibi. Annem yemek yapıyordu ya da yapıyor gibi görünüyordu. Tencerenin başında durdu, karıştırmadı, kontrol etmedi. Sadece durdu. Bir şey demedim. Çünkü ne diyeceğimi bilemedim. Neden öylece duruyordun demek tuhaf geldi. Ama o an bir şey sıkıştı içimde ve bir daha çıkmadı. Yemekte fark ettim. Babam kaşığı sağ eliyle tutuyordu. 12 yıldır sol aktı. Her zaman sol. O gün sağ. Hiçbir şey demedim. Ama o geceden sonra not etmeye başladım. Her şeyi. Üçüncü haftada annemin sarılmadığını fark ettim. Yani fiziksel olarak yakın duruyordu ama dokunmuyordu. Eskiden her gece sarılırdı. O hafta bir kez sarılmaya çalıştım. Elleri havada kaldı. Dokunmadı. Sonra gülümsedi. Normal bir gülümseme. Sanki hiçbir şey olmamış gibi. Markete gittim. Kasadaki adam beni görünce durdu. Uzun süre baktı. Buraya yeni geldiniz değil mi? Ne zaman gidiyorsunuz? Şehre. Ne zaman dönüyorsunuz? Komşu çocuk da aynı şeyi sormuştu. Aynı kelimelerle. Kelimesi kelimesine aynı. Para uzattım, almadı hemen. Bekledi. Sonra aldı ve bir daha konuşmadı. Dışarı çıkınca arkama baktım. Camdan izliyordu. Hili uyuyor musun? Muhtemelen uyuyorsundur ama söylemem lazımdı. Babam bu gece yine geç döndü. Şehre gidiyorum demişti sabah. Döndüğünde hiç konuşmadı. Sadece içeri girdi ve karanlıkta durdu. Aşağı indim sonra. Mutfakta oturuyordu. Gözleri kapalıydı. Dudakları kıpırdıyordu. Türkçe değildi Lili. Ve dediğini duymadım ama kesinlikle Türkçe değildi. Boynu da biraz yana eğikti. Yani çok değil ama doğal görünmüyordu. Bir de fark ettim. Artık sol elini kullanmıyor. 12 yıldır sol aktı. Belki yorgunluktan hayal görüyorum. Ama sadece sen bilesin istedim. Bir şey olursa... O geceyi hiç unutamıyorum. Cümleyi bitirememiştim. Çünkü ne diyeceğimi gerçekten bilmiyordum. Bir şey olursa ne olacaktı?
Kim bilecekti? Kim gelecekti? 4. haftada cevap buldum o soruya. İstemeden. 4. haftanın salısında annem kendi kendine konuşuyordu. Alçak, tekrarlayan bir sesle. Aynı cümleyi defalarca. Annem hiç dua etmezdi. Sadece iyiydi. Başka hiçbir şey. Eskiden şehirden döndüğünde hep bir şeyler anlatırdı. Trafiği, insanları, gördüklerini. Şimdi sadece iyiydi. Ve gözleri çok az kırpıştırıyordu. Bunu fark ettim o gün. Konuşurken gözlerini kırpmıyordu neredeyse. O hafta Bodrum'daki kutular arasında güvenlik kamerası seti buldum. Babam ne zaman almıştı bilmiyorum. Hiç bahsetmemişti. Kurdum. Neden kurduğumu tam bilmiyorum. Ama bir şeylerin kaydedilmesi gerektiğini hissediyordum. İçgüdüsel olarak. Mutfağa, salona, ön kapıya ve bahçeye. 4 kamera. O gece ilk kez yatmadan önce ekranı kontrol ettim. Her şey normaldi. Ertesi geceye kadar. 5. haftanın çarşambası. Sabahın 3'ü. Mutfak kamerası. Sabah kamera kayıtlarına baktım. Ve gördüm. Sabahın 3'ünde babam mutfakta oturuyordu. Işıksız, hareketsiz. Elleri masada. Dakikalarca kıpırdamadı. Annem de geldi. Karşısıma oturdu. İkisi de hiç konuşmadı. Sadece oturuyorlardı. Karanlıkta. Aynı anda kalktılar, tek bir kelime etmeden. Sanki bir sinyal aldılar içlerinden. İkisi de aynı anda cevap vermedi. Önce annem, sonra babam. Ama tonları birbiriyle çok uyumluydu. Çok. İnsan böyle uyumlu olamaz. Lili, cevap vermiyorsun. Tamam, belki meşgulsündür ama anlatmaya devam edeyim. Kafamda tutamıyorum artık. Annem artık sarılmıyor bana. Yanında duruyor ama dokunmuyor. Eskiden her gece sarılırdı. Babam da değişti. Az konuşuyor, az kırpıştırıyor. Eve güvenlik kamerası kurdum. Geçen gece sabahın 3'ünde ikisi mutfakta oturuyordu. Işık yok, konuşma yok. Sadece oturuyorlardı karanlıkta. Sonra aynı anda kalktılar. Hiç konuşmadan. Sabah sorduğunda ikisi de aşağı inmediğini söyledi. Sen bana inan Lili, lütfen. Babam her gün ormana doğru yürüyordu. Aynı saatte, aynı yöne. O gün takip ettim. Orman içinde ses kesildi. Kuş yok, rüzgar yok. Sadece kendi ayak seslerim. Babam durdu. Eski bir ağacın önünde. Çok eski. Kabuğunda semboller kazılmış. Tanımadığım harfler. Babam öylece durdu. Bekledi. Ne beklediğini görmedim ama ormandan bir ses geldi. Nefes gibi bir ses. Ama çok büyük. Bir insanın nefesi değildi. Kaçtım. Eve döndüm. Hiçbir şey söylemedim. Sesi düzdü. Uyarı gibi değildi. Bir komut gibiydi. O gece bahçe kamerasına baktım. Babam bahçedeydi. Sabahın 1:30'unda. Ormana bakıyordu. Görüntü bozuldu. Bozulma geçince babam kameraya bakıyordu. Kameranın orada olduğunu biliyordu. 7. hafta en kötü kayıt geldi. Owen ve Claire yine masada. Yine karanlıkta. Yine hareketsiz. Arka kapı açıldı. İçeri bir şey girdi. Ne olduğunu söyleyemiyorum. Çok uzundu. Kapıdan eğilerek geçti. Owen ve Claire başlarını kaldırmadı. Tepki bile vermedi. Görüntü bozuldu. Bozulma geçince o şey yoktu. Owen ve Claire hala masadaydı. Sanki hiçbir şey olmamıştı. Sabah hiçbir şey sormadım. Çünkü ne soracağımı artık bilmiyordum. Sesi farklıydı. Annemin sesi ama tonu değildi. Düzdü. Çok fazla düzdü. Odama koştum. Kapıyı kilitledim. Sabaha kadar uyumadım. Işığı açma. Yili gidiyorum. Çantamı topladım. Şimdi yola çıkıyorum. Dün gece annem odama geldi. Karanlıkta durdu. Işığı açma dedi. Ama o annemin sesi değildi. Artık emin oldum. Onlar değil. Onların yerine başkaları var. Eğer bir daha mesaj atmazsam, teyzemin adresini biliyorsun. Çantamı topladım. Kapıya yürüdüm. Yürüdüm. Koşmadım. Koşarsam fark ederlerdi. Dur. Durdum. İlk kez konuşuyordu benimle. Ormandaki ağacı gördün mü? Onlar değiştiğinde geri dönmüyorlar. Ama sen henüz değişmedin. Koş. Koştum. Arkama bakmadım. Teyzeme gittim. O gece telefona baktım. Annem aramıştı. 17 kez. Açmadım. Çünkü annem hiç bu kadar çok aramamıştı. Hiçbir zaman. Bir hafta teyzemde kaldım. Ama sorular kafamı bırakmadı. Neden bu ev? Neden biz?
Daha önce başka aileler olmuş muydu? Geri döndüm. Gündüz. Owen ve Claire şehirdeydi. Ev boştu. Sanki bodrumda bir şey varmış gibi hissettim. Bodruma indim. Bodrum eski mobilyalarla doluydu. Kutular, toz, kırık şeyler. Köşede büyük, eski bir sandık vardı. Üzerinde pas tutmuş kilit. Ne bu? Kilidi kırdım. Açtım. İçinde fotoğraflar vardı. Farklı aileler, farklı yüzler, farklı dönemler. Ama hep aynı ev, aynı bahçe, aynı arka plan. Her fotoğrafta bir aile gülümsüyordu. Her fotoğrafın arkasında aynı kelime. Taken. Alındı. Elimdeki fotoğrafın arkasına baktım. Bu biziz. Sandığın altında bir kitap vardı. Deri ciltli, eski. Üzerinde semboller. Ormandaki ağaçtaki sembollerdi. Kitabı açtım. Her şeyi anlayan bir şey okumak istemiyordum. Ama okumak zorundaydım. İlk sayfada ritüel vardı. Ormandaki ağaç merkez noktasıydı. İkinci sayfada yer değiştirme. Aileler bir tarafa, başka şeyler diğer tarafa. Oklar var. Ailelerden o şeylere giden oklar. Çocuklar. Çocuklar ağaca götürülüyor. Anladım. Aileler öldürülüyor. Çocuklar ağaca götürülüyor. Ritüel için. Ailelerin yerine şeytanlar geçiyor. Ve kasabadaki herkes biliyor. Komşular, market sahibi, yaşlı kadın. Hepsi biliyor. Kimse konuşmuyor. Çünkü onlar da bu sistemin bir parçası. K78. Bir sonraki aile daha var. Kitabı kapatmak için döndüm. Bu dosyada inceleyecek başka bir şey kalmadı. Mia'ya ne oldu? Bilmiyorum. K78 satırı hala boş. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bekliyorum. Beğendiyseniz ve devam etmemi istiyorsanız biliyorsunuz ne yapmanız gerektiğini.